Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yeni tasarlamış olduğum büyük büyük duran motiflerin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı altta bulunan yerlerden yapabilir. Kanalıma abone olabilir, paylaşabilir ve zile de basarsanız en çabuk şekilde yaptığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet, şimdi bu motifleri mozaik tekniği kullanarak yaptım arkadaşlarım. Ve bunda Alize Cotton Gold birlikte yapacağız bu büyük motifi. Bu da aynısı aslında ama ince bir ip kullandığım için bu şekilde duruyor arkadaşlarım. Peki ne yapabiliriz diye aklınıza bir soru gelirse yatak örtülerinden battaniyelere böyle birleştirerek şu şekilde bir ip kullanırsanız, ince bir ip, hırkalara, atkılara, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca çanta yapımında da çok güzel olur. Kırlent de yapabilirsiniz. Benim aklıma gelen bunlar. Sizlerin daha farklı düşünceleri varsa yorum kısmına yazabilir. Diğer arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken, şu modeli yaparken Alize'nin Artisan şöyle isimli iplerini kullanarak yaptım arkadaşlarım. Ve kullandığım tığım 2,5 milimdi bunları yaparken. Bu alttaki birlikte birazdan yapacak olduğumuz motifi yaparken ise Alize Cotton Gold'un şöyle iki rengini kullanarak yaptım. Tığım da 3 milim oldu arkadaşlar, şöyle göstereyim. Evet, hiç vaktinizi almadan hemen bu güzel motif çalışmasının yapımına gelin hep birlikte başlayalım. Bir sihirli halka yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. 1-2 zincir, bir sık iğne daha. 4 tane köşe için 4 tane yer yapacağım arkadaşlar. Şöyle 1-2 1-2 zincir, şimdi 1-2-3, bu da dördüncü köşemiz. Geliyorum, hemen şöyle kenardan giriş yapıyorum. Bu ipimi bu şekilde çekiyorum. Daha sonra bunu şöyle sıkılaştırıyorum. Bunu arkadaşlar diğer renk ipimi hemen aldım. Köşeden yaparsanız arkası da güzel duruyor arkadaşlarım. Yani belli olmuyor. Şöyle bakın, şurada ön taraftan belli olmaması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu aldıktan sonra bunu biraz daha sıkılaştırdım. Şu şekilde çıkarttım ve şuradan yaptığım 2 zincir çektiğim yerden giriş yapıyorum. Bunu da buradan aldım, içerisinden geçiriyorum. Bunun içerisine hemen yanına giriş yaparak şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra şöyle diğer fazla iplerimi de alıyorum ve bu ortada kalan bir tane sık iğnemin üzerinden şu şekilde giriş yapıyorum. Oradan bir tane ilmeği çıkarttım. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Hemen yandaki köşeye geçiş yapıyorum. Bir tane sık iğne de buraya yap. Daha sonra 2 zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane sık iğne daha yapıyorum. Sonra hemen bakın, şu sık iğnemin üzerinden giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir tane geçiyorum köşeye. Bir tane sık iğne, 1-2 zincir, tekrar bir sık iğne daha yapıyorum.
Sonra ortaya bir tane, diğer köşeye geçip 2 zincirli 2 sık iğne yapıyorum buraya. Son sık iğnemi, yani bu kenardaki yerime gelirken şöyle ortadakini yaptım. Sonra bakın bu kutucuğun içerisine 2 zincirli yere giriş yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Bakın şöyle kenarda yerim var. Buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde kaydırma ile bu ipimi buraya bağlıyorum. Şu fazla ipimi de hemen arkadan götürdüm zaten. Bunu keselim arkadaşlar. Buradan kafanızı karıştırmasın. Evet, şimdi çevirdim. Bu ipimi alıyorum alttan. Bunun içerisinden geçiriyorum. Bunu da çektim, birazcık sıkılaştırdım ve bunu bu 2 zincir çektiğimiz birinci yerden, yani bize yakın olan yerden giriş yapıyorum şöyle ve buradan çekiyorum şu şekilde. Buraya bir tane yine zincir, aynı yerin içerisine zincirimin bir tanesi bakın burada kalıyor. Bu şekilde aldım ve bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Daha sonra devam ediyorum. Hemen yanındaki şu yerimin üzerinden şöyle giriş yapıyorum. 1 2 3, bir de bu kenardaki, yani köşedeki yerimden şöyle giriş yapıyorum. 4. Bununla 5 tane buraya sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çektim. Sonra bu 2 zincirin bakın şöyle arkasından giriş yaparak buraya bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki yere 2 3 2 zincirden sonra hemen bakın şöyle girişimi yaptım ve buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve buradaki yerimden giriş yapıyorum zincirimin içerisinden. 5 1 2 zincir, tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Diğer kenarları da 1 2 3 4, bir de zincirimden 5. Köşe hep bu şekilde devam edecek. Diğer rengimizle gerçi arasından giriş yaparak alacağız arkadaşlar. Şöyle şimdi diğerine geçtim. 1 2 3 4, son olarak buradaki zincirimden giriş yapıyorum. 5 1 2 zincir ve bakın şu yerim, buradan giriş yapıyorum, kaydırma ile bağlıyorum. Daha sonra diğer rengimi hemen şöyle aldım alttan, onu bağlıyorum arkadaşlar. Sonra çıkarttım, içerisinden giriş yapıyorum, şu şekilde aldım, bir tane zincir çekiyorum ve bu defa zincirin üzerinden değil iç kısmından giriş yaparak şöyle hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bakın şu zincirimin üstündeki yerim, oradan bir tane aldım, 1, hemen yanından da alıyorum 2, köşedeki ile birlikte 3 tane burada sık iğnem olmuş oluyor. Üzerine aldım, alta iniyorum, bakın tam ortadaki şu yerden, şu şekilde de yapabilirsiniz, bu şekilde de yapabilirsiniz, hangisi kolayınıza giderse. Alttan almak biraz daha kolay geliyor arkadaşlar. Şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra devam ediyorum sık iğneler ile. Bakın yine bu V'lerin arka kısmından giriş yaparak alıyorum. 1 2, sonra köşeyi yapıyorum. 3 1 2 zincir. Bu zinciri çekerken gevşek çekerseniz daha rahat edersiniz arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim başlarda. Şöyle hemen yanından giriş yaptım yine ve bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Birinciyi yaptım.
2, 3. Sonra yine bakın bu ortadan hemen şöyle alınması daha kolay, dediğim gibi aldım ve ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2. Üzerine kullandığımız bu rengimizi, yani burada batik olan ve şu anda beyazı kullanıyorum. Bunu yaparken hep bu aralardan giriş yapacağız. Diğer rengimizi de hep üstten alarak yapacağız arkadaşlar. Birinci sık iğnemi yaptım. 2, 3. Sonra üzerine alıyorum. Şu şekilde alıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum şimdi. Şimdi bunu çıkartıyorum, yine daha güzel olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Sadece şuradan giriş yaptım zincirimin içerisinden. Şöyle bir tane zincir çekiyorum, bağlıyorum. Sonra aynı yere giriş yapıp bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Birinci köşedeki yerimi yaptıktan sonra hemen yandaki yere geçiş yapıyorum. Burada 3 tane sık iğnem vardı arkadaşlar. Şöyle bir, sonra üzerine alıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aşağıya iniyorum. Buradan giriş yaptım ve bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum bu rengimle. Araya 3 tane sık iğne ile geçiyorum. Sık iğnelerimi yine buraların arka kısmında kalan yerlerden alıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine aldım. Bakın birini geçtim. İkinciden hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen yanındaki yere bir tane sık iğne, sonra zincirimin üzerine geliyorum ve zincirimin üzerinden giriş yaparak buraya bir tane sık iğne daha yapıyorum. Sonra 1 2 zincir çektim. Yine 2 tane, birisi zincirimin üzerine köşem, diğerini de hemen yanındakinin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Bakın 2 tane yerim var. Birincisinden bu şekilde giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Aynı işlemi diğerlerine de uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan hemen yanındaki yerden devam ediyorum. Şöyle aldım bakın. 1 2 3. 3 tane sık iğne ile geldim. Köşedekiyle 4 tane olmuş oluyor. Üzerine bir tane aldım ve aşağıdan giriş yaparak şöyle 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3
Köşeden hemen şu şekilde giriş yapıyorum. 2 gevşek zincir çekiyorum. Gevşek yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Sadece bu kenardaki zincirler değil, bütün örgünüzü gevşek yaparsanız daha rahat edersiniz. Daha güzel oluyor. Şöyle geldim ve bağladım. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum yine. Evet, bu şekilde bütün etrafını, diğer kenarları da tamamlıyorum. Köşedeki sık iğnemi yaptıktan sonra hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Buradan başlayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane bu ikili trabzanlarımın üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Sonra yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya geldim. Hemen sık iğnemi yapıyorum. Bir de köşedeki 2 tane zincirimin birincisine bu şekilde yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar diğerine bir tane önce sık iğne. Sonra hemen yanındaki yere bir tane daha sık iğne. Sonra 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Üç tane sık iğne yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir tane bu alttaki sık iğnemin üzerine, bir de yanına, sonra 2 zincir çekerek diğer kenarları da bunlar gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçtim ve köşede bir tane olan sık iğnemi yaptıktan sonra buraları sık iğne ile geçiyorum. Bu 3 tane ikili trabzanımın üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlarım. Şöyle 1 2 3 4 5 altıncıyı bakın şu yuvadan, köşeden giriş yaptım. Buraya yapıyorum. 2 zincir çekiyorum gevşek bir şekilde ve yine 1 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 sonra yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum.
Ve bu iki kenar gibi diğer iki kenarda yapıyorum arkadaşlar. Diğer rengime geçtim. Köşedeki yerimi yaptım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. 2 tane sık iğnemi. Sonra üzerine alıyorum. Buraya 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra bu üçünün üzeri, bu arada 3 tane vardı zaten, birer de kenarlardan 5 tanesini sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra yine üzerine alıp birini atlıyorum. 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Hemen bunun üzerine bir de zincirimin arka tarafına doğru şöyle 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine alıyorum. Bakın buradan başlıyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5. Tekrar 4 tane birine atlıyoruz. İkili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4. Tekrar 2 tane sık iğnemi yapıp diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, diğer rengime geçtim. Hemen köşedeki bir tane olan şöyle sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine devam ediyorum sık iğneler ile. Buraya arkadaşlarım 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6, bir de köşeye 7 tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra tekrar üzerine alıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 7 tane sık iğneyi yapıyorum. Ve bu şekilde yaparak diğer kenarları da tamamlıyorum. Diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi hemen köşeme yapıyorum. Bir, ikinciyi de yanındaki yere yapıyorum arkadaşlar, şöyle.
2 ve buraya 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra 5 tanesinin üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 6 tane ikili trabzan. Sonra bir tane bunun üzerine, bir de zincirimin üzerine sık iğne yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane sık iğne, 1 2, sonra 6 tane ikili trabzan. Beş tane sık iğne yapıyorum. Altı tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane ikili sık iğne, 2 zincir ve tekrar diğer kenarları da aynı şekilde devam ettiriyorum. Görüntümüz bu şekle geliyor arkadaşlar. Evet, bakın tamamladım bu rengimi de. Şimdi diğer rengime geçtim. Hemen şu şekilde alıyorum. Şimdi arkadaşlarım, şu yaprak gibi olan yere başlayacağımız için bir tane önce buraya normal sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine aldım. Bakın altta 2 tane yerim var. Birini buradan giriş yapıyorum. Şöyle. Bir de buraya 2. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bunları sık iğne ile geçiyorum, bu 6'yı. Sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, şöyle 2, araya bir tane sık iğne yapıyorum tam ortadakinin üzerine. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, 6 tanesinin üzerine yine normal sık iğnemi yaparak geliyorum. 2 3 4 5 6, sonra üzerine alıyorum. Bakın aşağıda yerim var, hemen oradan giriş yapıyorum. 1, sonra üzerine aldım, ortadaki tek olan yerimden aldım. 2, 2 tane sık ikili trabzanımı yaptım, ortadan giriş yapıyorum köşeden ve oraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 gevşek zincir çektim, tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine aldım, buradan giriş yaparak şöyle birinci ikili trabzanımı, sonra da hemen yanındaki yerden alarak ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4
5, 6, sonra 2 tane ikili trabzan, 1, hemen bir de yanına 2, sonra bir tane sık iğne ortaya, sonra tekrar 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne, sonra bir tanesi buraya, bir de yanına 2 tane ikili trabzan, bir tane ortaya köşeye sık iğnemi yapıyorum ve diğer kenarları da buradaki gibi devam ediyorum. Evet, diğer rengime geçtim arkadaşlar. Şöyle hemen geri dönüş yapıp bir tane sık iğnemi buraya yapıyorum önce. Sonra bu üçünün üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Köşedeki ile birlikte 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum. 5 tane ilerliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane yaptıktan sonra buraya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Ortada bıraktığımız boşluğa. Sonra 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra yine bir tanesini atlayıp 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, bir de köşeye 4. 1, 2 zincir çektim. Tekrar bu tarafa doğru devam ediyorum. 4 tane sık iğne. 5 tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, beş tane ikili trabzan, ve 4 tane sık iğne yapıyorum. İki zincirimi çekip diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bakın bu şekilde geldi. Şimdi bu ipimi bağladım. Yine şöyle bir tane sık iğnemi buraya yaptıktan sonra hemen yanından devam ediyorum sık iğne ile. 1, 2. Daha sonra arkadaşlar bu ikili trabzanlarımın üzerine bu sırada da ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2,
Sonra devam ediyorum. Aradaki 5 tanenin üzerine 5 tane sık iğne ile 2, 3, 4, 5. Sonra buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, bakın şu şekilde. Sonra 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan. Sonra 5 tane sık iğne. İki tane ikili trabzan. Sonra bakın şu şekilde alıyorum. 1, 2, 3 de ortaya, yani köşeye sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 2 zincirimi çektim. Bu köşeyi bu kenarda birlikte yapalım. Bir tane sık iğnemi buraya yaptım. 2 tane hemen yanına devam ediyorum. 3'e tamamlıyorum. Üzerine aldım. 2 tane ikili trabzanımın üzerine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane sık iğne. Buraya 2 tane ikili trabzan. Üç tane sık iğne araya. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan. Sonra 5 tane sık iğne. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne. Ve 2 zincir çekip diğer kenarları da buradaki gibi tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçtim. İlk sık iğnemi yaptıktan sonra hemen yanındaki yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum ve bu boşluğa 2 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra bu ikisinin üzerine 2 tane sık iğne. Bu aradaki 5 taneye 4 tane arkadaşlar ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Daha sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne. 4 tane ikili trabzan. İki tane sık iğne. 2 tane ikili trabzan. Bir tane buraya sık iğne, hemen zincirimin üzerine de bir tane ve bakın bu şekilde diğer kenarları da tamamlıyoruz.
Şimdi diğer rengime geçtim. Bağladım bir tane sık iğne ile. Sonra burayı sık iğneler ile geliyorum. Daha sonra bu iki tane olan ikili trabzanımı yapıyorum bu rengimle. 4 tanenin üzerine sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki 5 olan yerime ise 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne, 1 2 3 4, sonra 2 tane ikili trabzan, sık iğneler ile diğer kenara geçiyorum. 2 3 4, bir de zincirimin içerisinden 5, 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde diğer kenarları da çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5, 2 tane ikili trabzan, dört tane sık iğne, sonra 2 tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, dört tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, beş tane köşeyle birlikte sık iğne yapıp diğer tarafa geçiyoruz ve diğer iki kenarı da bu kenar gibi tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde diğerlerini de tamamlayalım. Diğer rengime geçtim. Şimdi hemen buradaki sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra yanındaki yere de sık iğnemi yapıyorum. Bir tane daha geçiyorum arkadaşlar, şöyle. Yani buradakiyle beraber 3 tane sık iğne yaptıktan sonra buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra buraya şöyle 1 2 sık iğnemi yaptım ve buraya da 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzandan sonra 3 tane şöyle 1 2 3, bir de hemen buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 5. de arkadaşlarım üzerine aldım. Bu ortadaki 3 tane yerim vardı. Ortasından giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4, sonra 4 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4,
Sonra yine bakın buradan giriş yapıp 2 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan. Şimdi 2 tane şöyle sık iğnemi normal kenardaki yere, bir tanesini de zincirimin üzerine yapıyorum. Yani 3 ile çıkartıyorum sık iğne sayımı. Şimdi diğer kenarları da aynı şekilde yapıyoruz. 2 zincir çektik. 1 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. Köşe ile birlikte 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu kenarı da birlikte yapalım. Sonra 2 tane sık iğne, sonra 4 tane ikili trabzan, 1 2 3 4 tane sık iğne, 1 2 3 4, sonra tam ortadakinin üzerine bir tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Dört tane ikili trabzan yapıyorum. İki sık iğne, 3 tane ikili trabzan, sonra 3 tane sık iğne yapıp diğer kenara geçiyorum. Evet, görüntümüz bu şekle gelecek arkadaşlar. Bu iki kenarı da aynı şekilde yapalım. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi girişimi yaptıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum önce. Hemen yanındaki yere de aynı şekilde bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra üzerine alıp buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni olan şu yerimi açıyorum böylelikle arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Bir sık iğne yapıyorum buraları. Bunun üzerine de artık sık iğne ile geçeceğim arkadaşlarım. Orayı bitirmiş oluyoruz. Şöyle geliyorum sık iğneler ile. Evet, şimdi buraya geldiğimizde bir tanesini şöyle 1 2 4 tane sık iğnem vardı altta. Sonra üzerine alıyorum. İkisinin üzerine sık iğne yaptıktan sonra buraya 2 tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Ortadaki bu yerimin üzerine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve çiçeğimin buraya başlamış oluyorum arkadaşlar. Şuradaki çiçek daha belirgin. Şöyle bakın. 2 yeşil var burada. Çiçeğimin alt yaprağına başlamış oluyorum. 2 tane ikili trabzanlar yaparak şu şekilde. Sonra yine bunların üzerinden devam ediyorum sık iğneler ile. Bakın burayı da atladım. Çünkü bitirdim artık burayı da. Bunların üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra da bir tane buraya, bir de hemen yuvanın içerisine sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Aynı şekilde diğer tarafları da devam ettiriyorum. 2 sık iğneden sonra 2 tane ikili trabzan. Buraya kadar sık iğne ile geliyorum.
Sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile köşeye kadar devam ediyorum. Evet, buraya geldiğimde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir sık iğne, buraya bir de içine yapıp devam ediyorum arkadaşlar. Ve görüntümüz bu şekilde geliyor. Diğer iki kenarı da aynı şekilde yapalım. Evet, şimdi diğer rengime geçtim. Bakın, diğer taraflara tamamladım aynı şekilde. Buraya bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen şöyle alıyorum ve buraya 2 tane, yani 3 tane toplamda sık iğne yapıyorum önce. Sonra devam ediyorum. Bakın, diğer ikili trabzanlarımın üzerine de aynı şekilde yaptıktan sonra ikili trabzanlar ile buraya kadar geliyorum arkadaşlarım, şuraya kadar. Şimdi bu ikisine yapmayacaktık. Evet. Bakın, şuradan bir devam ediyorum. Sık iğnelerle 2, 3, 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. 5.'yi yine şöyle alttan giriş yaparak ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane yine sık iğnemi yaptım. Diğerlerini ikili trabzan ile devam ediyorum. Dokuz tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Sonra 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Önce bunların üzerine ve 2 tane daha devam ediyorum. 1, 2, üçüncüyü de zincirimin içerisine yapıyorum. Şu şekilde, yani 2, 4, 5 tane sık iğne ile devam etmiş oluyorum. Bu kenarı da birlikte yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, sonra 9 tane sık iğne ile ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 9 tane ikili trabzan ile geldim. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum tam ortaya. Tekrar 4 sık iğne, 9 ikili trabzan, 3 sık iğne ile devam ediyorum. Diğer kenara geçiyorum. Evet, bu şekilde de diğer tarafları tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinciyi de yapıyorum bu şekilde.
sık iğne ile geliyorum. 1 2 3 4 taneden sonra üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Bu aradaki 9 tane olan yeri sık iğne yapıyorum. Buradaki 4 tane yere ise 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım, şöyle. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum araya. 4 tane ikili trabzan daha yapıyorum bu tarafına. 1 2 3 ve 4. Sonra burayı sık iğneler ile geçiyorum. 9 tane. 4 5 6 7 8 9. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Sonra hemen yanından alarak 1 2 3, bir de köşeye 4 tane sık iğne ile devam ediyorum ve diğer tarafları da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Buraları da burada yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Evet, bakın şimdi tamamladım ve diğer rengime geçtim. İlk sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında şöyle hemen yanından giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum bir tane ve bu araya arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra bunun üzerine 2 tane şöyle sık iğnemi yapıyorum ve ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Dört burada, 4 burada, bir de ortada var arkadaşlar. 9 tane sık iğne yaparak devam ediyorum buraya. Sonra yine ikili trabzanlar yapıyorum.
2 tane ikili trabzanımın üzerine 2 tane sık iğne ile devam edip 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bunun üzerine sık iğne, hemen zincirimin üzerinden de alıyorum. 2 zincir çekip aynı şekilde diğer tarafı da devam ettiriyorum. Şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlarım. Şimdi diğer kenarları da aynı bu kenar gibi yapalım. Evet, bunu bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi hepsini sık iğne yaparak geliyorum. Hiçbir ikili trabzan yapmadan devam ediyorum. Şimdi bu dördün üzerine de aynı şekilde sık iğne yaptıktan sonra arada bir tane olan yerime sadece bir tane ikili trabzan yapıyorum şu şekilde. Sonra yine sık iğneler ile bitiriyorum bu kenarı. Diğer kenarları da aynı şekilde sadece ortaya bir tane ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz. Artık bu yaprağımızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi devam ettirmiyoruz. Ve sık iğneler ile geldim. Ve yine sık iğneler yaparak diğer tarafı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, bu şekilde tamamladıktan sonra bu rengimi, şimdi diğer rengimi hemen alıyorum. Bir tane buraya yaptım sık iğnemi, bir de yanına yapıyorum ve sık iğneler ile devam ediyorum. Pardon, ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Hemen yanından bakın giriş yaptım. İlk kenardakileri yaptıktan sonra ikili trabzanlar yaparak bu dörtlümün buraya gelene kadar devam ettiriyorum ikili trabzanlarımı. Ve bu aranın hepsine, yani 9 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine ikili trabzanlar ile devam edip diğer kenara geçiyorum. Evet, buraya bir tane sık iğne, bir de zincirimizin üzerine köşedeki sık iğnemizi yapıyoruz. 2 zincir çektik ve yine 2 tane sık iğne yapıp diğerlerini ikili trabzanla devam ettiriyoruz. Görüntümüz bu şekilde geliyor arkadaşlarım. Evet, diğer kenarları da aynı şekilde yapalım ve gelelim.
Evet arkadaşlarım, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Hemen ilk şöyle birinci sık iğnemi yaptım. Daha sonra yanından giriş yaparak sık iğneler ile devam ediyorum. Bu orta yere gelene kadar sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde geldikten sonra buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra tam ortaya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burayı sık iğneler ile bitiriyorum. Bu kenarı, diğer kenarları da aynı şekilde yaparak bu rengimizi tamamlıyoruz. Evet. Bu şekilde diğer kenarlarda yapalım arkadaşlarım. Evet, bakın şu şekilde yaptıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Aldım ve ilk sık iğnemden sonra hemen yanındaki yerime de sık iğne yapıyorum ve sık iğneler ile arkadaşlarım buraya 3 kalana kadar 3 tane ikili trabzanımın üzerine gelene kadar sık iğne yapıyorum. Artık şuraya geçtik arkadaşlar, geçeceğiz. Bir sonraki sırada orayı yapacağız. Şimdi 3 tane kalana kadar dediğim gibi sık iğneler yapalım. Şimdi bu üçüne ise şöyle alıyorum ve ikili trabzanlar yapıyorum. 3 tane bu araya. Daha sonra bu dördün üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. Ortada bir tanesini bırakmıştık. Hemen üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Diğerlerini sık iğne ile devam edip diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Evet, bakın böyle diğer tarafları da tamamlayalım. Şimdi bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar diğer renk ipime geçtim. Bir tane köşedeki yerime iki sık iğneden sonra bakın şöyle hemen alttan giriş yaparak alıyorum ve ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Buraya gelene kadar ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar, bu bıraktığımız yerleri.
Evet, bu şekilde geldik. Şimdi burada arkadaşlarım bu üçü de dahil 2 tane daha geçeceğiz. Şöyle sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu çiçeğimi tamamlamış oluyorum böylelikle. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzan, 1 2 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buranın hepsini yine ikili trabzanlar ile tamamlıyorum. Bakın son yerden de aynı şekilde alıyorum ve içindeki şu köşedeki yerimden de giriş yaparak aldım. Şimdi zincirimin içerisine giriş yapıp bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar bir sık iğne ve devam ediyorum. Yine aynı şekilde alarak buradan başlıyoruz. İkili trabzanlar yaparak ortadaki yerimize kadar devam ediyoruz. Görüntümüz bu şekle geliyor. Şimdi diğer kenarları da aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengimi bağladım arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanına sık iğneler yaparak devam ediyorum. Zaten ikili trabzanlarımızın üzerine sık iğne yapabiliyoruz. İkili trabzanın üzerine ikili trabzan yapılmıyor arkadaşlar. Mozaik tekniğinin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Şöyle sık iğneler ile geçiyorum. Şimdi bakın bitirdim bu beyazla yaptığım yeri. Bir tane fazladan sık iğne yapıyorum. Yani şuradaki kırmızı olan yerimin üzerine bir tane geçiyorum şu şekilde. Sonra üzerine aldım 3 taneydi bakın. Birini atlıyoruz. Sık iğne yaptık üzerine. Buraya şöyle 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu ikili trabzanlarımın üzerine 1 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane ortaya ikili trabzan. Sonra yine 2 tane sık iğne. Sonra 4 tane yine bu tarafına ikili trabzan yapıyorum. Bir tanesi kaldı bakın. Yine buradan devam edip hepsine sık iğne yaparak diğer kenarları da aynı şekilde yaparak bu rengimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu rengimi tamamladıktan sonra diğer ipime geçiyorum. Bir tane sık iğnemi buraya yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıya iniş yapıyorum. Buraya bir, hemen yanındaki yere iki tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 tane ikili trabzandan sonra sık iğneler ile devam ediyorum.
Son 3 yerim kalana kadar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi bu üçüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1, 2, arayı şuraya gelene kadar sık iğne ile geçiyorum. Tek tek saymaya gerek yok. Evet, buradan başlayıp 3 tane ikili trabzan buraya yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimizde üzerine aldım. Bir tane buraya, bir tane de bu ortadaki yerime giriş yaptım. 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ortadan giriş yaparak buraya bir tane sık iğne, 1 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha, sonra üzerine alıp yine bu şekilde giriş yaparak bu köşeyi tam olarak anlaşılsın arkadaşlar. Şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aynı diğerinde yaptığımız gibi sık iğnelerle gelip sondaki yerimize 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve görüntümüz bu şekle gelecek arkadaşlar. Şimdi aynı burası gibi diğerlerini de tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu rengimi tamamladım. Beyaz rengimi, kırmızı rengimi hemen aldım. Girişimi yaptım köşedeki ve şimdi hemen buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki yerin üzerine de aynı şekilde 2, şöyle 3 ve 4 tane sık iğne ile geldim. Daha sonra bu arayı arkadaşlarım buraya kadar ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şimdi bunu da yaptıktan sonra burada 3 tane üzerine sık iğne, 1 2 3, 2 tane daha ilerliyorum arkadaşlar. Yani 5 tane bu araya sık iğne yapmış oluyorum böylelikle. Bakın şöyle. Çünkü kaydıracağız artık. Şöyle göstereyim. Bakın. İkişer ikişer kaydırarak tamamlayacağız bu üçgen gibi olan yerimizi. Evet, şimdi 5 tane sık iğneden sonra tekrar üzerine alıyorum. Şöyle ikili trabzanlar ile devam ediyorum. İki tane kalana kadar ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane yerimiz kaldı. Şimdi yine 5 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 5. Yine bu arayı ikili trabzanlar ile tamamlıyorum. Sonra buraya geldiğimde yine şöyle alarak sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. 3, bir de zincirimin üzerine 4. 2 zincir çektim. Devam ediyorum.
Şöyle bağladım. 1, 2, 3, 4. Burası da bu şekilde. Evet. Bu şekilde diğer tarafları da tamamlayalım. Şimdi bu rengimi tamamladıktan sonra diğer beyaz olan rengime geçtim. Şöyle alıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Üzerine aldım. Giriş yapıyorum hemen bu köşedeki zincirimin ön tarafındaki yerden 1, sonra hemen yanındaki yerden 2, 3 ve 4. 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım, bu şekilde. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya gelene kadar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 2 tanesini yine sık iğne ile devam ediyorum. 3 tane üzerine aldım. Bakın şu ikisini atladım. Buradan giriş yapıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1, 2 ve 3. Evet, şimdi arayı yine sık iğneler ile devam ediyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine aldım. Yine bu boşluktan giriş yapıp alttan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Şimdi sık iğneler ile buraya kadar devam ediyorum. Buraya geldiğimde üzerine aldım. Hemen bu alttaki ikili trabzanlarımın üzerinden giriş yaptım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra boşluğa giriş yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar boşluğa giriş yapıp bir tane sık iğne ve 4 tane buradan başlayarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Burayı da iki tane kaydırıyoruz arkadaşlarım. Diğer tarafları da bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi arkadaşlarım bu rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanına yine sık iğneler ile devam ediyorum. Bu şekilde. 2 tane de ilerliyorum. Sık iğnelerimin üzerinden. Şuradaki şu görüntüyü elde edebilmek için arkadaşlar. 2 tane şu şekilde yaptım. Sonra aşağıdan yine iki tanesini atlayıp ikili trabzanlar ile orta yere doğru geliyorum. Buraya geldiğimde yine 5 tane sık iğne yapıyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra üzerine alıp ikisini alttan atlıyoruz. Buraya ikili trabzanlar yapıyorum. 1, 2 kalana kadar devam edeceğim. 2, 3,
4 ve 5. Sonra 5 tane sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 4 5. Yine ikili trabzanlar ile devam ediyorum. 2 kalana kadar ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve 2 tane kaldı bakın. Üstten hemen giriş yapıp şöyle sık iğneler ile köşeye geliyorum. 3 4 5 6 7, bir de zincirimin içerisine normal köşemi yapıyorum. 8. Evet, şimdi 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen diğer zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6, 2 tane de geçiyorum. 7 8. Sadece sayı olarak da bilmek istersiniz diye düşündüm. Evet, bu şekilde diğer tarafları da tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra bu rengime geçiyorum ve arkadaşlarım şöyle alıyorum, içerisinden sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemi, daha sonra buraları sık iğne ile devam ediyorum. Buraya gelene kadar sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, sık iğnelerle geldim. Yine burayı arkadaşlarım 2 tane ilerletiyorum sık iğne ile ve 3 tane buradan alarak ikili trabzan yapıyorum. Sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya kadar hepsine sık iğne yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın geldim, yine sık iğneler ile bu boşluğa giriş yaptım. Normal sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde buradan alarak sonrasındakileri şöyle üzerinden alış yaparak yine sık iğneler ile devam ediyorum arkadaşlar. Evet, görüntümüz bu şekle geliyor. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Birinci sık iğnemi yapıyorum ve yanındaki şuranın üzerine hemen bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yapmış oldum. Daha sonra arkadaşlarım üzerine alıyorum, aşağıdan buradan başlıyorum, şu ilk kenar yerimden
ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Buraya kadar geliyorum. Burada yine bir önceki sırada yaptığımız gibi 5 tane sık iğne, sonra yine devam ediyoruz. Şimdi buraya önce şöyle ikili trabzanlar yaparak orta kısma gelelim arkadaşlar. Şimdi buraya yaklaştım. Yine arkadaşlarım 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir tane üzerine alıp tam ortadakinin üstüne bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5. Sonra ikili trabzanlar ile tıpkı burada yaptığımız gibi son ikisi bakın sık iğne, burada yaptığımız gibi yaparak bu diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da tamamladım. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Artık sonlara yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ve hemen beyaz ipimle yine normal ilk başlangıçta yaptığımız gibi bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve sık iğneler ile yine devam ediyorum. Hepsini sık iğne ile geçiyorum. Ortadaki yerime gelene kadar. Şöyle. Evet, şimdi kırmızı rengimizi tamamladım. Diğer rengime geçiyorum. Hemen birinci yerimi, yani köşemden normal sık iğnemi yaptım. Yanındaki yerden arkadaşlarım şöyle alarak buradan giriş yapıyorum. Yine bu ortaya geldiğimizde diğer sıralarda yaptığımız gibi iki tanesinin üzerine sık iğne yapıyoruz. Şöyle 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum. 1 2 ve 3. Araya bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra sık iğnelerle devam edip köşeye geçip diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet, bunu da yapalım. Evet arkadaşlarım, bu rengimi de bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengimle bir alt sırada yaptığımız gibi hepsini buradan başlayarak önce köşede bakın bir tane yaptım, bir de yanına yaptım. Diğerlerini ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle hemen kenarından aldım, yapıyorum. Evet, ikili trabzanlar yaparak buraya kadar geliyoruz. Ve burada bu 6-7 tanenin üzerine sık iğne ile geçip sonra yine ikili trabzanlar yaparak aynı şekilde devam ettirip diğer rengimize geçiyoruz.
Şöyle, başka da yapacağımız herhangi bir işlem bulunmuyor arkadaşlar. Burayı da dediğim gibi tamamlayalım. Evet, böyle devam edelim. İkili trabzanlar ile geldim ve buraya 7 tane sık iğne yapıyorum. Burayı da göstermeden geçmek istemedim arkadaşlarım. Şöyle sonra tekrar buradan başlayıp ikili trabzanlar ile devam ettiriyorum. Evet, şu şekilde. Evet arkadaşlarım, beyaz ile artık son sıramıza gelmiş bulunuyoruz. Şimdi hemen bağladım, gördüğünüz gibi ilk sık iğnemi de yapıyorum içerisine. Şimdi burada üzerine alıyorum, aşağıya geçiş yapıyorum. Şöyle bir, hemen bir de yanındaki yere geçiş yapıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum sık iğnemden sonra. Şöyle aldım ve buraya kadar, yani şu üçüncü yere kadar sık iğne ile devam ediyorum. Buraya geldiğimizde yine iki tanesinin üzerine sık iğne ile geçtikten sonra ortaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Yine sık iğneler yaparak kenardaki yerime geçiyorum arkadaşlarım. Ve 2 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne yaparak köşeyi de devam edeceğiz. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, bakın burayı tamamladık. Şimdi bunu da diğer taraflara da uygulayalım. Ve bu rengimizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde diğer tarafları da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi son sıramıza geldik. Hemen diğer ipimi bağladım, yanına bir tane sık iğnemi yaptım, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan 4 tane daha, 1 2 3 4 sık iğne ile devam ediyorum. Diğerlerini hepsini arkadaşlarım şöyle 2 tane atladım. İkili trabzanlar ile bitiriyorum. Sadece bu şuradaki arkadaşlar 3 tanenin üzerine altta ikili trabzan olduğu için sık iğne ile geçiyoruz ve modelimizin yapımını böylelikle tamamlamış oluyoruz. Şimdi hemen bu boşlukları doldurarak devam edelim. Sadece dikkat etmeniz gereken yer şuradaki bu görünümü sağlamak için sık iğne ile geçmek. Evet, diğer tarafları da yapalım ve gelelim. Ve arkadaşlarım, bakın bu motifimizi bu şekilde tamamladık. Son sırayı da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bunu şöyle tutunup keseceğim. Şimdi dediğim gibi Alize Cotton Gold ya da Alize'nin herhangi bir ipini kullanıyorsanız arkadaşlarım, böyle ütü yaparsanız daha güzel durur. Gerçi bunu ütülemeye de gerek kalmadığını düşünüyorum. Bakın şöyle gayet güzel oldu.
Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.